Gençlik Rüzgarı'ndan merhabalar. Efendim bu pazar yine sizlerle birlikteyiz ve değerli konuğum, çok sevdiğim Seray Sever'le beraber sohbet Protez edeceğiz. uzmanı ve diş hekimi Melih Şengül sağ olsun programımızı sahiplendi. Teşekkür ediyorum. O zaman bir sürü sorun var sevgili izleyicilerimiz. Kendi Evet. üzerimden bir soruyla başlamak istiyorum. Ya bu hamileyken dişler bir kanıyor, vampir gibi dolaşıyorum. Böyle ve çözüm bulamadık. Sayın hocam ne yapacağız? Neden kanır? Kanır diyorum, kanar. Ya muhtemelen öncesinde mevcut bir durum vardır. Çünkü şöyle hamilelik sırasında bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi tabii bu tip şeylerle savaşmayı bırakıyor. Çünkü başka bir derdi var değil mi? Yeni bir can... Bebeklerde vitaminleri çekiyor değil mi Evet, bizden? oraya odaklanıyor Bebişler. bağışıklık sistemimiz. Dolayısıyla oradaki flora dengesi bozuluyor tabii. Şimdi faydalı bakteriler de var, zararlı bakteriler de var. Eğer orada bir enflamasyon varsa, diş etlerinde aslında bir sağlıksız bir durum mevcut da varsa, onunla sürekli gündelik olarak savaşan bir yandan, onu baskılayan bir bağışıklık sistemi var. Hamilelik sırasında tabii bunu yitiriyorsun. Birdenbire açığa çıkıyor Savunmasız aslında. kalıyorsun Açığa yani. çıkıyor. Açığa çıkıyor. Yani şöyle diyelim, eğer hamilelikten önce gerekli diş bakımları yapılmış olsaydı, bir tam anlamıyla bu kontrol altına alınmış bir ağız sağlığı olsaydı hamilelik sırasında daha rahat edebilirdin. Peki ne yapmak lazım böyle diş temizliği falan mesela gerekli bakım derken herhangi problem olmadan Ya hamileliğe gerekli gideceğiz. bakım şöyle, şimdi hamilelik sırasında ağız sağlığı açısından mesela çürükler daha hızlı ilerler. Diş eti rahatsızlıkları daha çabuk olur. Kemik erimesi oluyorsa halihazırda o daha hızlı olur. Yani ağız içerisinde olabilecek ağız rahatsızlıkların her biri hamilelik sırasında kat kat hızlı bir şekilde ilerler. Yani stabil olan ve zaten halihazırda sağlıklı olan bir ağız diyelim, bir O ağız kadar tepki vermez, o kadar olmaz. vermeyecektir. Kontrol altında kalmaya devam edecektir. Peki- Şöyle, halihazırda orada bir bir enfeksiyon var ve bu sefer diş fırçalamayla, ağız bakımıyla bunu bir de geçirmeye çalışıyorsun. Tabii zor oluyor. Çok ciddi kanamalar oldu mu? Bende çok oldu. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela yumuşak diş fırçaları denedik falan. Yani bir sürü şey denedik ama çok önüne geçemedik. Yani bir sürü arkadaşım önemli Özellikle diş doktoruna hangi tabii. dönemi oldu? Mesela hamilelik. Vallahi her dönemi oldu. Bendeki mesela en büyük etki, başkalarında başka şeyler oluyormuş. Bende o çok oldu. Ee, Ve çok ciddi sıkıntı çektim. Mesela şu dönem beslenme programı yapıyorum. Gene onlar başladı. Yani sağlıklı dişlere nasıl sahip olacağız peki? Ne yapalım? Sen böyle bir haritasını çizer misin bize? Ya şöyle, tabii ki hepimizin Bir bildiği... de beyaz diş de istiyoruz. Böyle. Hem sağlıklı istiyorum, azına razı olmam, hem de bembeyaz. Sürekli hepimizin bildiği olarak söyleyebilirim. Bir ağız bakım yolları var tabii ki. Diş fırçalama en başta. Diş fırçalamada asıl olan mekanik temizlik. Yani dişin üzerindeki biriken plak, içinde bakterilerin kolonileştiği artık bir yapı. Onu mekanik olarak oradan temizlemek, uzaklaştırmak. Bunu fırça yapıyor. Şimdi fırçayı kullanırken tabii ki orada hani tadı da hoş olan, içerisinde bu rahatsızlıkları önlemede, bakterileri dengeye almada faydalı olacak içerikler de barındırırlar. Macunlar tabii kullanıyoruz. Evet. Ajanlar kullanıyoruz. Bir de diş çürüğünü önleyebilecek olan bazı ajanlar oluyor içerisinde. Onları da katıyorlar diş macunlarının içine. Bir de ekstra mesela özel bir durum varsa, işte diş eti kanaması çoksa ona göre onun içerisindeki içerikleri dengeliyor. Bazı diş macunları diş eti kanamalarına... Doğru macunu bulmak lazım. Doğru ama esas orada önemli olan doğru fırça ve doğru fırçalama metodu. Nasıl doğru fırçalama? Ya şöyle söyleyeyim. Şöyle yuvarlak hareketler miydi? Şimdi yuvarlak hareketler deyince mesela bunu diş olarak kabul et. Şurasında da diş eti başlıyor diyelim. Diş etinin bir cebi var. Oradan bir içeriye doğru, diş köküne doğru aslında bir aralık var. Şimdi diş fırçasını böyle tutup şöyle yuvarlak yaparsan o aralığa müdahale etmemiş oluruz. Dolayısıyla diş fırçası, diyelim bu üst diş, şurası diş kısmı, burası da diş eti kısmı. O diş eti kenarına 45 derece açı yapacak şekilde. Yani üst dişleri fırçalarken fırçanın kılları yukarı Aralara bakacak da şekilde. girmesi. Tamam. Yukarı şöyle 45 derece bakacak şekilde fırçalarsak, şu şekilde fırçalarsak kıllar böyle. O zaman o aralığın içerisine fırçanın kılları girecek.
Dolayısıyla o aralığın içerisinde niye yuvarlak yuvarlak? Çünkü diş eti kenarlarımız yuvarlak yuvarlak değil mi? Ondan mıdır o? Tabii oraları böyle dolaşabilmesi için, bütün o diş eti aralarına girebilmesi için. Şimdi Tamam. dişin üzerinde sadece dişi fırçalamakla kalıyor eğer oralara bu dediğim şekilde yapılmazsa. İnce, yumuşak veya ince uçlu fırçaların faydası burada çok büyük. O tabii çok ince uçları o aralığa daha iyi müdahale edebiliyor. Bazı fırçalar biraz daha dişlerin lekelenmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış. Daha sert, daha uçları daha küt. Küt o da var. Evet. O zaman da böyle biraz daha böyle daha sert ve haşır uşur o dişlerin üzerindeki lekeleri arındırmak için bir yöntem. Ben bazen ikisini kombine kullandırabiliyorum. Hem çok lekeleniyor hem diş eti problemi varsa mesela. Yani sabah biriyle akşam biriyle kullanabilir. Ancak o ince uçlu diş etilerin aralarına giren fırçalar o açıyla kullanırsa biraz böyle hani şöyle düşün. Kaşınıyor ve kaşıyorsun gibi o aralara gire Anladım. gire bir fırçalama yapmak lazım. Diş eti kanaması dedin. Diş eti kanaması varsa bir bölgede hastalar genelde şunu yapıyor. Oradan kaçınıyor ama orası kanıyor. Orayı böyle Tam tersi mi, onu çözmek yumuşak. mi lazım? Aynen. Kanıyorsa o bölgeyi daha iyi ve daha biraz Orada bir belki sıkıntı var bastırarak. çünkü onu boşaltacağız diyorsun. Evet, onun tedavisi zaten orayı temizlemek. Peki karbonatla falan böyle veya sirkeyle ağız çalkalama falan. Ya sirke tabii onun da kendi Sirkeyi bakteriler bilemem ama üzerinde bir karbonata etkisi ne var. diyorsun? Karbonat biraz sıkıntılı Çok olabilir. halk ağzı bir şey Ya mi? karbonat şöyle, macunların içinde var. Ev yapımı macunlarda da var. Ev yapımı macunlara da karşı değilim. Yapılabilir, çok güzel bir şey. Ancak karbonatın ya da içine konulabilecek o fırçalayacağımız ajanların içerisinde pürüzlü, aşındırıcı yani böyle daha dişleri çizebilecek Şeylere partiküller olabiliyor. Şimdi alıyorsun böyle bir pudra gibi bir şeyle fırçalıyorsun birden bembeyaz oldu diyorsun. İyi bir şey sanıyorsun. Oysa ki bunu hep yaparsan bu sefer daha çabuk lekelenmeye nasıl başlayacak. beyazlatacağız peki Melih'ciğim? Ya bir kere şöyle. Doktorumuza gidiyoruz. Şöyle eğer doğru şekilde diş fırçalama yapılırsa lekelenme biraz uzun vadeye yayılacaktır. Bazen dişlerin yüzeyi çok engebeli oluyor. Çok böyle tutunmaya, lekelerin tutunmasına açık oluyor. O zaman biraz biz böyle cila da yapıyoruz dişin üzerine ki çabuk tutunmasın, parlak olsun diş yüzeyi diye. Bir de şimdi diş fırçalamanın yanında tabii diş ipi gibi başka ekstra ürünler de var. Onlar da önemli. Ağız duşları var. Bunlar özellikle ağzında... Bayılıyorum. Değil mi? Çok keyifli. Tabii. Ben de seviyorum. Özellikle ağızda köprü, restorasyon vesaire varsa, protez varsa o zaman onlardan yararlanabiliyoruz. İmplant hastalarında yararlanabiliyoruz. Tabii ekstra durumlar varsa ona göre bir bakım yapılması lazım. Ancak diş eti kanaması varsa diş hekimine gitmen lazım. Çünkü orada bir artık diş taşı birikimi de ve oradaki o tekte dokuyu da ekstra bir takım hekimin verebileceği bir takım takviyelerle çözmek, hızlı çözmek mümkün olabilir. Aslında evde bizim yapacağımız onu sağlıklı onu korumak. Peki vitamin gibi bir şey, öyle bir şeyler ya da Ya mineral? türlü türlü ağız bakım ürünleri var. Onlardan kişiye göre kimin neye ihtiyacı varsa onlardan zaten öneriyoruz, veriyoruz. Bu işte bir diş hekiminin önereceği bir şey. Geçen diş gıcırdatması falan konuşmuştuk mesela. Orada böyle magnezyum verebiliyoruz. Onu sormuştum hangi ne olabilir gibi. Magnezyum zaten bir şey söyleyeyim mi? Çok kıymetli yani. Ben her halükarda alıyorum. Oran buram ağrısı alıyorum. Evet. Diş içinde faydalıysa magnezyum yani işte hayatta vazgeçmem. kaslar üzerinde bu olumlu etkileri olduğu için Evet. o diş sıkmada, diş gıcırdatmada faydaları oluyor. Ancak tek başına değil. Yani hiçbir şey tek başına değil. Bunun tabii diş hekimi, bizim bildiğimiz orada gördüğümüz bazı unsurlar var. O unsurları düzeltici bir şeyler yapıyoruz ve bu magnezyum gibi o bütün ağız bakım ürünleri gibi diğer konuştuğumuz şeylerle de bunu desteklemek gerekiyor. Bunun bütün konuştuğumuzun aslında özünde bir rutin bir diş hekimine sahip olmak ve 6 ayda bir en azından yılda bir geçmeyecek şekilde de onun kontrolüne gitmek. Melih, son bir sorum var. Şimdi geçmişte ben diş beyazlatma falan yaptığımda diş minelerim çatladı. O zaman teknoloji nasıldı bilmiyorum ama şimdi günümüzde teknoloji ve geldi mesela diş beyazlatmaya geldiğinde dişlerim zarar görmeden çok güzel olabiliyor değil mi? Ya dişlerin ondan çatlamamıştır. Ancak çatlaklar ortaya çıkmıştır. Minelerde böyle küçük çatlaklar ortaya çıktı. çıkmıştır. Görünür hale mi Görünür hale geldi diyorsun? gelmiştir. Şöyle söyleyeyim.
Diş beyazlığı istiyoruz tabii ki. Hepimiz istiyoruz artık bunu. Bu işte bu ağız rutin bakımlarımızı yaptığımız anda ve temizlediğimiz anda biz klinikte doğru temizlikleri yapıp hastayı o pırıl pırıl dişlerle bıraktığımız anda hala o dişlerden memnun değilsek o zaman işte diş beyazlatma ajanlarıyla çok ciddi farklar yaratabiliyoruz. Bunun kalıcı olması için de çok çok ince böyle laminalar var biliyorsun sen onları Bilmem mi? yapmıştık. Ay, O evet. laminalarla hem dişlerin formlarını düzeltip hem de o kalıcı beyazlığı sağlayabiliyoruz. Ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz ve Ve gençlik rüzgarı devam ediyor. artık biliyor canım.